YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu yeleğin yapılışını anlatacağım. Yeleğin 1,5-2 yaşa uygun büyüklükte oldu. Şöyle arka kısmını da göstereyim. Örmesi çok kolay. Herkesin rahatlıkla örebileceği bir model. Yeleğimize etek kısmından başlıyoruz. Bir bütün olarak omuzlarda bitiriyoruz. Sadece dikiş yerlerimiz omuzlarda olacak. 2 tane cep yaptım yeleğime. Siz de cep yapmak istiyorsanız kanalımda yapımı mevcut. Açıklama bölümüne linkini bırakacağım. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Bize gereken malzemeler 4 tane düğme, 2 tane bebeğini kullandım. İkinci ipimden bu arttı. Ben bu markayı kullandım. Herhangi bir marka bebeğini kullanabilirsiniz. Renk numarası şu şekilde 704 25. 4 numaralı misinalı şiş kullandım. Normal şişlerle de örebilirsiniz. Açık halini de göstereyim yeleğimin. Bir bütün olarak ördük. Yanlarda dikişlerimiz yok. Şişime 152 tane ilmek attım. Şimdi yeleğimize başlayalım. Lastik örgü yapacağız etek kısmında. Yapmadan önce, yani lastik örgüye başlamadan önce başta 8 tane ilmeğimizi haroşa örgü olarak öreceğiz. Yani hem düz tarafta hem ters tarafta düz örgü olarak öreceğiz. Haroşa örgülerimizi oluşturacağız. Daha sonra lastik örgümüze başlayacağız. Şimdi 8 tane ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. 7 8 8 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi lastik örgüme başlıyorum. Şimdi 2 düz 2 ters olarak çift lastik yapacağım. 2 düz 2 ters. İki düz 2 ters. 2 düz 2 ters. Sıra sonunda 8 tane ilmeğim kalana kadar bu şekilde 2 düz 2 ters örgü olarak sıramın sonunda 8 tane ilmeğim kalana kadar öreceğim. 2 düz 2 ters. Şimdi diğer sıraya geçtim. Burası videomda çıkmamış. Yine diğer sırada 8 tane ilmeğimi düz örgü olarak ördüm ve daha sonra lastik örgüme başladım. Gelen ilmeklerimin nasıl geliyorsa, düz geliyorsa düz, ters geliyorsa ters olarak ördüm. 2 düz 2 ters olarak devam ettim. Şimdi buradan göstereceğim. İlmeklerimiz şu şekilde. Gördüğünüz gibi burada düz gelmiş. 2 tane ilmeğimi düz örüyorum ve 2 tane ilmeğimi yine aynı şekilde ters olarak örüyorum. İlmeklerimizi dediğim gibi geldiği gibi, yani nasıl görünüyorsa o şekilde örüyoruz. Tersleri ters, düzleri düz. Sıra sonunda 8 tane ilmeğim kalana kadar yine aynı şekilde lastik örgümüzü örelim. 2 düz ve 2 ters. Evet, sıra sonuna geldim. Sıra sonunda 2 4 6 8 10 tane ilmeğim var. Buradaki son lastik örgümü örüyorum. Ters gelmiş 2 tane ilmeğimi ters ördüm. Son kalan 8 tane ilmeğimi düz olarak örüp haroşamı yapıyorum.
İkinci sıram da bitmiş oldu. Şimdi üçüncü sırama geçtim. Yine 8 tane ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Haroşamı yani. 7, 8. Şimdi yine ilmeklerimizi geldiği gibi 2 tane ilmeğim düz gelmiş. Yine düz örgü olarak örüyorum. Ters gelenleri ters olarak örüyorum. Yine aynı şekilde 2 düz 2 ters örgü olarak lastik örgümüzü sıra sonunda 8 tane ilmeğimiz kalana kadar örelim. Sıranın sonuna geldim. Yine 8 tane ilmeğim kaldı. Burada 8 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum ve haroşamı yapmış oluyorum. Bu sıramı da bitirdim. Şimdi yine diğer sırama geçiyorum. Lastik örgümüz oluşmaya başladı. Haroşalarımız da burada oluşmaya başladı. Şimdi ben bu haroşalarımız şurada 3 sıra olunca ilik açacağım. Bir sıra daha öreceğiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi 8 tane ilmeğimi yine aynı şekilde düz örgü olarak ördüm. Lastiklerimi bir sıra daha devam edeceğim. Tekrar bir sıra daha ters taraftan öreceğim. Tekrar düz yöne geldiğimiz zaman ilk iliğimizi burada açacağız. Şimdi yine ilmeklerimizi geldiği gibi yani düzleri düz, tersleri ters olarak 2 sıra daha örelim. Bu düz yöndeyiz şu anda. Bir sıra düzden, bir sırada tersten ördükten sonra ilk iliğimizi beraber açalım. 2 sıra örgümü ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. Şimdi ilk iliğimizi açacağız. Burada 3 tane haroşam oluştu. 3 tane ilmeğimi burada örüyorum. 3 tane ilmeğimi ördükten sonra ipimi bir kez şişimin üstüne bu şekilde doluyorum. Doladıktan sonra 2 tane ilmeğimi böyle 2 tane ilmeğimi birlikte örüyorum. Burada bu şekilde ilk iliğimizi açmış olduk. Şimdi kalan haroşalarımı yine örüyorum. 8 tane haroşam olacak. Bakalım. 3, 6, 7, 8. 8 tane haroşamı da örmüş oldum ve lastik örgüme devam ediyorum. Gelen ilmeklerim düz gelmiş. Düz örüyorum. Ters olanları yine ters örgü olarak devam ediyorum. 2 düz ve 2 ters. Bu şekilde lastik örgüm istediğim uzunluğa gelene kadar öreceğim. İlk iliğimi de açmış oldum burada. Lastiğinizin kalınlığını istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Ben istediğim kalınlığa gelince videomu tekrar açacağım. Lastik örgümü bitirdim. 2, 4, 6 tane haroşam oluşana kadar lastik örgümü yaptım. Şimdi düz örgüye geçeceğiz. Başta ve sonda haroşalarımızı yapacağız. Düz tarafta bütün ilmeklerimizi düz, ters tarafta başta ve sonda 8'er tane ilmeğimizi haroşa olarak, aradaki ilmekleri ters olarak öreceğiz. Yani düz tarafta düz örgü, ters tarafta haroşalar hariç ters örgü olarak örgümüzü yapacağız. Şimdi düz yöndeyim ve bütün ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Koltuk altına gelene kadar. Yeleğimizin kol altında iki tane haroşaya gelene kadar düz örgümüzü öreceğiz. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar. Şimdi burada
bu sıramızın bütün ilmeklerini tamamen düz örgü olarak örelim. Sıramın sonuna geldim. Buradaki haroşalarımı da yine düz örgü olarak örüyorum. Ve örgümün ters yönüne geçtim. Burada 8 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Haroşalarımızı. Yedi ve 8. Şimdi ipimi bu tarafa aldım. Diğer tarafta 8 tane ilmeğim kalana kadar bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Örgümüz bu şekilde ilerleyecek. Düz tarafta bütün ilmeklerimiz düz, ters tarafta başta ve sondaki ilmeklerimiz düz, aradaki ilmeklerimiz bu şekilde ters olarak örülecek. Yeleğimin bu kısmını ördüm. Toplamda 33 diş haroşa oldu. Şöyle sayarsak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 33 diş haroşamız oldu. Burada 3 tane de iliğimi açtım. Son bir iliğim kaldı. 11 haroşa arayla iliklerimi de açtım. Şimdi burada yeleğimizin arasındaki haroşalarımızı yapacağız. Pirinç örgülerimize başlamadan önceki haroşalarımızı öreceğiz. 2 sıra haroşamız olacak. Ön yüzde de arka yüzde de tamamen düz olarak 2 sıra haroşa örgü öreceğiz. Şimdi ben örgümün ters tarafındayım. Gördüğünüz gibi şöyle ters tarafındayım ve bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Ters tarafta da düz, düz tarafta da bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Şöyle odaklanamadı kamera. Bu sıramı düz olarak örüyorum. İlk sıramı bitirdim. Bakın şöyle haroşam oluştu. Şimdi düz taraftayım. Yine bütün ilmeklerimi düz örgü olarak öreceğim. Tekrar ters tarafa geçtiğim zaman bir sıra daha tamamen ilmeklerimin hepsini düz örgü olarak bir sıra daha öreceğim. Daha sonra pirinç örgümüze başlayacağız. Şimdi bir sıra bu şekilde düz öreceğim. Bir sırada diğer tarafta düz öreceğim. Daha sonra videomu tekrar açacağım. Bu şekilde iki sıramız oluşacak. 2 sıra haroşamı ördüm. Şöyle 2 sıra oluştu. Şimdi pirinç örgülerimize başlayacağız. Örgümün düz yönündeyim. Öncelikle başta 8 tane haroşamızı düz örgü olarak örüyoruz. Bu haroşalarımız sabit. Yeleğimiz bitene kadar devam edecek. 2, 4, 2, 4, 6, 7, 8. Şimdi burada pirinç örgülerimize başlarken önce lastik örgü gibi bir düz bir ters olarak başlayacağız.
İlk ilmeğimi düz, ikinci ilmeğimi ters. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Diğer tarafta 8 tane ilmeğim kalana kadar bir düz, bir ters öreceğim. 8 tane ilmeğimi yine haroşa olarak öreceğim. Ters tarafa geçeceğim. Şimdi yine aynı şekilde bir düz, bir ters. Bu sırayı bu şekilde örelim. Sıra sonuna geldim. Burayı da göstermek istedim. Buradaki 8 tane ilmeğimizi 2 4 6 8 haroşa olarak örüyoruz. Dediğim gibi bunlar sabit ilik düğme yerleri. Yeleğimiz bitene kadar haroşa olarak devam edecek. Şimdi örgümün yine ters tarafına geçtim. Baştaki 8 tane ilmeğimi yine aynı şekilde haroşa olarak örüyorum. Sekiz, 2 4 6 8. Şimdi diğer tarafta bir düz bir ters örmüştük. Şimdi ilmeklerimizi burada nasıl geliyorsa tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğiz. Şimdi benim ilk buradaki ilmeğim ters gelmiş. Şöyle ters geldiği için bunu ters örgü olarak örüyorum. Düz gelenleri şu şekilde düz olarak örüyorum. Yine aynı şekilde bir ters bir düz olarak bu sıramızı da diğer tarafta 8 tane ilmeğimiz kalana kadar öreceğiz. Pardon. Şimdi düz örmüştüm. Buradaki ilmeğim ters gelmiş. Ters öreceğim. Düz gelenleri yine aynı şekilde düz olarak öreceğim. Bir ters, bir düz. Bu şekilde. Bakayım şöyle bir yanlışlık var mı? Yok. Bir ters, bir düz. Bu sıramızı da bu şekilde diğer tarafta 8 tane ilmeğimiz kalana kadar örelim. Örgümün ön yüzündeyim. Ayrımlarımı yaptım. Şöyle işaretleyiciler taktım. 36 ön için ayırdım. Kol kesimini yapmadan önceki haroşalarım için 8 tane ilmek ayırdım. 64 ilmek arka için ayırdım. Yine diğer kol altı için 8 ilmek ayırdım. Ön için yine 36 ilmek ayırdım. Şimdi siz de şöyle yine işaretleyiciler takabilirsiniz. 8 ilmeğin şöyle iki yanlarından. İşaretleyiciniz yoksa ip de bağlayabilirsiniz. Şimdi ben son iliğimi de burada açacağım. Örgümün ön yüzündeyim. Şöyle dördüncü ve son iliğimi açıyorum. Şöyle sayalım yine. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 toplamda burada 36 tane haroşam oluşmuş. 1 2 3 ilmeğimi ördüm. Bir kez doladım. 2 ilmeğimi birlikte örerek son iliğimi de burada açmış oldum. Şimdi burada 8 tane ilmeğimiz vardı. 7 tanesini örüyoruz. 2 4 6 7. Son 8 ilmeğimizle diğer yanındaki ilmeğimizi birlikte örüp keseceğiz. Kesmeden önce şu ilmeğimizin yönünü değiştirelim. 2 ilmeğimizi birlikte
örelim. Buradaki ilk kesmemizi yapmış olduk. Şimdi pirinç örgümüze geçiyoruz. Burada ön yüzde ilmeklerimizi, şimdi burada ilk ilmeğim ters gelmiş, bunu düz öreceğim. Yani tersini öreceğiz. Tersse düz öreceğiz, düzse ters öreceğiz. İlk ilmeğim ters geldiği için düz örüyorum. Düz olanı ters örüyorum. Pirinç örneğinin mantığı bu. Ön yüzde ilmeklerimiz ters geleni düz örüyoruz. Düz geleni ters örüyoruz. Arka yüzde ise ilmekleri geldiği gibi, yani düzse düz, tersse ters olarak örüyoruz. Şimdi diğer tarafta yine 8 tane ilmeğim kalana kadar bu aradaki ilmeklerimizi bu şekilde örelim. Düzleri ters, şöyle, tersleri de düz örelim. Düzleri ters, tersleri düz. Bak, şöyle ilmeğim burada düz gelmiş. Bunu ters örüyorum. Ters geleni düz örüyorum. İki, dört, altı, 8. Şu aradaki ilmekleri yine örüyorum. Düzü ters, tersi düz. 2, 4, 6, 8, 9. Bir tane daha öreceğim. Ördüm. 8, pardon, şu sonunu örmüyoruz. Bunu da yine keseceğiz. Şöyle, burada şu anda 9 tane ilmeğim var. Şimdi bu iki tarafta 8 ilmek, 8'er ilmeğimiz haroşa olarak olacak. Şu iki tane ilmeğimi burada kesiyorum. Şöyle tekrar göstereyim. 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmeğim var. İkisini kesiyorum. Ve buradaki kalan 6, 7 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bunlar haroşa olarak devam edecek. Şurada olduğu gibi. Burayı pirinç olarak örmüyorum. Buradaki 8 tane ilmeğimiz haroşa olarak devam edecek. Şimdi bu yine sıramız karışmaması için işaretleyicimizi bu şişime alıyorum ve buradaki 8 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu önde ve arkada haroşa olarak öreceğiz. Düz, yani düz olarak öreceğiz. 4, 5, 6, 7 ve 8. Bunlar hep düz olarak örülecek. Şimdi bu işaretleyicimi de buraya takıyorum. Yine arka yüzdeyiz. Yine burada da yine haroşalarımız olacak. İki başlarda, arka yüzde de aynı şekilde 8 tane ilmeğimiz haroşa olarak devam edecek. O yüzden burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 8 ile 9'u kesiyorum. Diğer başta olduğu gibi ilmeğimi şöyle gördüğünüz gibi yönünü çevirdim. 2 ilmeği birlikte örüyorum ve buradaki 8 tane ilmeğimi düz olarak örmüş oldum. Her sıranın başında ve sonunda haroşalarımız oluşacak. Şimdi yine pirinç örgüme devam ediyorum. Burada ilmeğim ters gelmiş, düz örüyorum. Düz geleni ters olarak örüyorum. Düz, ters. Ters geleni düz, düz geleni ters olarak örüyorum. Diğer tarafta yine 9 tane ilmeğim kalana kadar, yani şu işaretleyiciye gelene kadar
bunları bu şekilde, yani tersleri düz, düzleri ters olarak öreceğim. Arka kısmın diğer başına geldim. 2 4 6 8 ve 9 tane burada ilmeğim var. Şimdi yine aynı şekilde 9 tane ilmeğimin 2 tanesini birlikte örüp kesiyorum ve buradaki kesmemi de yapmış oldum ve diğer kalan buradaki 7 tane ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Bu başta da yine haroşalarımız olacak. Şimdi işaretleyiciyi yine buralar karışmasın diye bu şişime alıyorum. Yine şu aradaki 8 tane ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Yani haroşa olacak burası. 8 tane ilmeğimiz. Burası kol altı olan kısım. Yine 8 tane ilmeğimi düz ördükten sonra şöyle son ilmeğimi de örüyorum. İşaretleyici yine bu şişimi aldım. Şimdi diğer ön yüzdeyim. Yine burada şöyle gördüğünüz gibi 8 tane haroşamız oluşacak. 7 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 4 5 6 7 8 ve 9'u keseceğim. İlmeğimin yönünü yine değiştiriyorum. 8 ile 9'u bu şekilde ikisini birlikte örerek kesiyorum. Diğer tarafta yine 9 tane ilmeğim kalana kadar aradaki ilmekleri pirinç örgü olarak öreceğim. Şimdi ilk ilmeğim ters gelmiş, düz örgü olarak örüyorum. Düz gelen ilmeğimi ters olarak örüyorum. Pardon, yanlış yaptım galiba. Şöyle. İlk ilmeğim ters gelmiş, düz örgü olarak örüyorum. Düz olanı ters örüyorum. Tersi düz, düzü ters olarak örüyorum. Diğer tarafta yine 9 ilmeğim kalacak. Kesmemi yapacağım. Düzü ters, tersi düz. İki, 4, 6, 8 ve 9. 9 ilmeğim kaldı. 9 ilmeğimin şöyle 2 tane, yani 9 ile 8'i ikisini birlikte örüp kesiyorum ve diğer kalan ilmeklerimi, haroşalarımı düz örgü olarak örüyorum ve ilk kesme yaptığımız sıramızı bitirmiş olduk. Şimdi örgümün ters yönüne geçiyorum. Şimdi ilmeklerimizi burada 8 tane ilmeğimizi yine haroşa örgü olarak örüyoruz. Ve 8, 2 4 6 8 tane ilmeğimi düz örgü, yani haroşa örgü olarak ördüm. Şimdi burada ilmeklerimizi
dediğim gibi ters tarafta geldiği gibi öreceğiz. Yani düz geliyorsa düz, ters geliyorsa ters. Benim ilk ilmeğim burada düz gelmiş. Pardon, düz gelmiş, düz örüyorum. Ters geldiği için ters örüyorum. Düzü düz, tersi ters. Düzü düz, tersi ters. Bu sırada kesme yapmayacağız. Sadece haroşalarımıza devam edeceğiz ve pirinç örgümüzü örmeye devam edeceğiz. Dediğim gibi düzü düz, tersi ters. Yani ilmekler nasıl gözüküyorsa o şekilde öreceğiz. Diğer tarafta tam tersini örmüştük. Düz geleni, yani şöyle gözüküyor zaten. Düz örüyorum. Ters geleni ters örüyorum. Şimdi burada 2, 4, 6, 8 tane ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Haroşamı 3, 4, 5, 6, 7, 8. Haroşamızı burada yapmış olduk. İlk haroşamız oluştu. Şöyle ön kısmın iki taraflarında 8'er tane ilmeğimiz haroşa olarak devam edecek. Şimdi bu aradaki haroşalarımızı örüyoruz. Yani kol altındaki işaretleyeceğim bu tarafa aldım ve 8 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2, 4, 6, 7 ve 8. İşaretleyeceğim, yine bu şişimi alıyorum. Şimdi 8 tane ilmeğimizi ördükten sonra yine bu başta 8 tane ilmeğimizi düz örgü olarak örelim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi yine ilmeklerimizi geldiği gibi örmeye devam edelim. İlk ilmeğim düz gelmiş. Düz örgü olarak örüyorum. Ters olanı ters örüyorum. Düz olanı düz. Sıra sonunda 9 tane ilmeğim, pardon 8 tane ilmeğim kalana kadar düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Yani arka kısmın sırasının sonuna geldim. Burada 8 tane ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Şimdi buradaki işaretleyicimizi yine bu şişimize alıyoruz. Aradaki kol altındaki haroşalarımızı, yani 8 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Ve tekrar işaretleyicimizi yine bu şişimize alıyoruz. Ön parçaya geldim. Yine burada 8 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu ilmeklerimiz sabit haroşa olarak devam edecek. Kol altındakileri, buradaki haroşamız 2 tane olunca keseceğiz. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi
Pirinç örgüme devam ediyorum. İlk ilmeğim düz gelmiş. Arkada olduğu için, arka kısımda olduğumuz için düz olarak örüyoruz. Ters olanı ters örüyoruz. Düz olanı düz, ters olanı ters. Bu şekilde 8 tane ilmeğim kalana kadar örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters. İki, 4, 6, 8 tane ilmeğim kaldı. Onları düz olarak örüyorum. Şu doladığım ilmek, onu da örüyorum. Diğerini de ördüm. Evet, bu sıramızı da bitirmiş olduk. Şimdi yine düz tarafa geçiyorum. Örgümün düz yönüne geçiyorum. Yine kesmelerimize devam ediyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi ördüm. 8. ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. 8 ile 9'u ikisini birlikte örüp kesiyorum. İkinci kesmemi yaptım. Şimdi pirinç örgüme devam ediyorum. Şimdi düz tarafta tam tersini yapıyoruz. Ters gelen ilmeğimizi düz, düz gelen ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Şimdi ilk ilmeğim benim burada ters geldi. Düz örüyorum. Düzü ters örüyorum. Tersi düz örüyorum. Düzü ters. Bu şekilde yine aynı sıramızın, yani ön parçanın sonunda 9 tane ilmeğim kalana kadar örüyorum. Tersleri düz, düzleri ters. 2, 4, 8, 3 tane daha örüyorum. 2, 4, 6, 8, 9. Şimdi burada yine kesmemi yapacağım. 8 ile 9'u ikisini birlikte düz olarak örüp kesiyorum. Kalan 7 tane ilmeğimi, 2, 4, 6, 7 tane ilmeğimi yine haroşa olarak, yani düz olarak örüyorum. Ördüm. Yine bu işaretleyicimi bu tarafa alıyorum. Bu aradaki 8 tane ilmeğimi yine düz olarak, yani haroşa olarak örüyorum. Ördüm. Şimdi işaretleyiciyi yine bu şişime aldım. Buradaki 7 tane ilmeğimi örüyorum. 8 ile 9'u yine keseceğiz. Düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ile 9'u yine ilk ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüp kesmemi yapıyorum. Şimdi buradaki ilmeğim yine ters geldiği için düz örüyorum. Düz geleni ters. Ters geleni düz. Düz geleni ters. Arka kısımdayım. Yine arka kısmın sıra sonunda 9 tane ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters gelenleri düz, düz gelenleri ters olarak örüyorum ve sıra sonunda yine kesmemizi yapacağız.
Arka kısmın sıra sonuna geldim. Şimdi burada 9 tane ilmeğimin yine 2 tanesini birlikte örüp kesiyorum. Kalan 2, 4, 6, 7 tane ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. İşaretleyicimi alıyorum bu tarafa. Yine aradaki yani kol altındaki 8 tane ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Dört, 8. Yine işaretleyicimi bu şişime geçiriyorum. Yine buradaki 7 tane ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, yani düz örgü olarak ördüm yine haroşalarımı. 7 tane ördüm. 8 ile 9'u keseceğim. İlmeğimin yönünü değiştiriyorum. 8 ile 9'u birlikte alarak kestim. Şimdi yine ilk ilmeğim ters geldi. Düz örüyorum. Düz geleni ters örüyorum. İki, 4, 6, 7. Burada fazla ördüm. 8, 9. Yine sıra sonunda 2, 4, 6, 7, 8, 9 tane ilmeğim var. 8 ile 9'u yine aynı. 2 tanesini birlikte örüp kesiyorum. 7 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Evet. Bu sıram da bitti. Şimdi ters yönü geçiyorum. Ters yönde yine aynı diğer ters sıramızı ördüğümüz gibi öreceğiz. Haroşalarımızı öreceğiz. 4, 5, 6, 7, 8. Bu sırada kesme yapmıyoruz. Kesmelerimiz hep düz yönde olacak. Şimdi bu sırada dediğim gibi ilmekleri geldiği gibi, yani burada nasıl gözüküyor? İlk ilmeğimiz düz olarak gelmiş. Düz örüyorum. Ters geleni ters örüyorum. İlmekler nasıl geliyorsa düz geleni düz, ters geleni ters örüyoruz. Şu iki başlarda haroşalarımızı, aradaki haroşalar, kol altındaki haroşalarımızı unutmuyoruz. Ters yönde fazla uzatmayacağım bu sırayı. Videom çok uzun oluyor çünkü. Ters yönünü bu şekilde öreceğiz. Diğer ters tarafı nasıl ördüysek aynı şekilde 2, 4, 6, 8, 8 tane, şurada kalan 8 tane ilmeğimi 8 yine düz olarak haroşa olarak örüyorum. Bu haroşalarımız sabit. Devamlı aynı şekilde örecek. Aradaki ilmeklerimiz pirinç olarak örülecek. Yine işaretleyicimi bu tarafa alıyorum. 8 tane ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Dediğim gibi ters yönde kesme yapmıyoruz. Bu aralardaki 8 tane haroşalarımızı
düz örgülerimizi örüyoruz. Başlarda ve sonlardaki 8 tane haroşalarımızı örüyoruz. Aradaki pirinçlerimizi örüyoruz. Yani geldiği gibi demiştik. Düz geleni düz, ters geleni düz, ters örüyoruz. Bu sıramı da ben videomu fazla uzatmamak için bitireceğim. Düz yönde yine kesmemizi ve koltuk altı kesmemizi beraber yapacağız. Örgümün düz yönüne geldim. Yine burada başta 8 tane ilmeğimi, pardon 7 tane ilmeğimi 3 4 5 6 7 tane ilmeğimi ördüm. Yine 8 ile 9'u ilmeğimin yönünü değiştirerek örüyorum. Burada kesmemi de yaptım. Şimdi ilmeklerimizi pirinç örgü olarak devam ediyoruz. İlmeklerimizi tersine öreceğiz. Ters geldiği için burada düz örüyoruz. Düz geleni ters örüyoruz. Örgümüzün düz yönünde olduğumuz için. Düz geleni ters, ters geleni düz. İki, 4, 6, 8, 9. Şöyle 9 tane ilmeğim kalacak. Burada 2, 4, 6, 8, 9. Şimdi 9 ile 8'i yine ikisini birlikte örerek kesiyorum. Buradaki kesmemi de yaptım. 2, 4, 6, 7 tane ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Şimdi bu kol altına gelen 8 tane ilmeğimizi keseceğiz. İğnemi çıkardım. Bir tane örüyorum. 2 tane ördüm. 8 tane ilmeğimden 2 tanesini ördüm. Birini diğerinin içinden geçirerek kesmemi yapıyorum. Bir tane daha örüyorum. Şöyle diğerinin içinden geçirerek kesmemi yapıyorum. 3 4 iğnemi çıkarıyorum ve buradaki son ilmeğimi de kesiyorum. İlk kol altımızı kesmiş olduk. Şimdi buradaki 8 tane, pardon 7 tane ilmeğimi, hep 8 diyorum. 7 tane ilmeğimi örüyorum. 3 4 5 6 7 ve 8. ilmeğimi yönünü değiştirerek 8 ile 9'u kesiyorum. 2 4 6 8. Şimdi yine pirinç örgüme devam ediyorum. Ters geleni düz, düz geleni ters. Arka kısımdayım. Arka kısmın ilmeklerini öreceğim. Daha sonra diğer kol altındaki ilmekleri keseceğiz. Buradaki ilmeğim ters gelmiş. Düz örüyorum. Düzü ters. Diğer tarafta 9 tane ilmeğim kalana kadar aradaki ilmeklerimi pirinç olarak örüyorum. Ters geleni düz, düz geleni ters. Sıra sonunda yine 9 tane ilmeğim kaldı. 9 ile 8'i şöyle 2 4 6 8 9 tane ilmeğim, 9 ile 8'i 2 tanesini birlikte örüp burada kesmemi yapıyorum. Diğer kalan 7 tane ilmeğimi arka kısımdayım, örüyorum. Şimdi
Yine kol altındaki ilmeklerimizi keselim. İşaretleyicilerimizi çıkarıyoruz. 2 tane ilmeğimi ördüm. Şöyle birini alıp diğerinin içinden geçiriyorum. Ördüm. Alıyorum, şöyle içinden geçiriyorum. Bu şekilde ayrımlarımızı da yapmış olduk. Önleri ve arkayı ayırmış olduk. Keserek işaretleyicimi çıkardım. Son kalan 8. ilmeğimi de kesiyorum. Ve yine burada ön kısma geçtik. Ön parçaya geçtik. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 8 ile 9'u 8'in yönünü değiştirerek kesiyorum. Evet, pirinç örgüme yine devam ediyorum. İlk ilmeğim ters gelmiş, düz örüyorum. Düz geleni yine ters örgü olarak örüyorum. Diğer tarafta 9 tane ilmeği kalana kadar. 2, 4, 6, 8 fazla ördüm yine. Evet, 9. 9 ile 2, 4, 6, 8, 9 ile 8'i ikisini birlikte örüyorum. Buradaki kesmemi de yaptım. Kalan 7 tane ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Ve ayrımlarımızı burada yapmış olduk. Kol altlarını kestik. Şimdi örgümün ters yönündeyim. Yine 8 tane haroşamı örüyorum. Ters tarafta kesme yapmıyoruz. Dediğim gibi 2, 4, 5, 6, 7, 8 ördüm. Şimdi pirinç örgüme yine devam ediyorum. Ters taraftayım. İlmeklerimi yine geldiği gibi düz geleni düz, ters geleni ters olarak örüyorum. Sıra sonunda 8 tane ilmeği kalana kadar. Ve bu şimdi sadece bu ön parçayı öreceğiz. Ayıracağız. Şişlerimizi başka bir şişle devam edeceğiz. Düz geleni düz, ters geleni ters. İki, 4, 6 fazla ördüm yine. 7 ve 8. Şunları ayırıyorum. Haroşalarımızı karıştırmayalım. Şöyle bakıyorum. 2, 4, 6, 8. 8 tane ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Şimdi arka kısma devam etmeyeceğim. Bu şişimi burada ayırıyorum. Arka kısımda bırakıyorum. Ve sadece bu ön parçayı öreceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi. Diğer şişimi takayım. Diğer şişimi taktım. Örgümün düz yönündeyim. Dediğim gibi sadece bu ön parçayı öreceğiz. Yine aynı şekilde 8 tane ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. 2, 4, 5, 6, 7 tanesini örüyorum. 8 ile 9'u 8'in yönünü değiştirerek kesiyorum. Kesmelerimiz buradaki ilmeklerimiz 16 tane kalana kadar devam edecek. Şimdi yine örgüm düz yönde olduğum için ilmekleri ters olanı düz,
düz olanı ters olarak örüyorum. Yine sonda 9 ilmeğim kalınca kesmemi yapacağım. Düzleri ters, tersleri düz. 2 4 6 8 9 ilmeğim kaldı. Yine 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Buradaki kesmemi de yapmış olduk. 7 tane ilmeğimi yine haroşamı örüyorum. Şimdi bu şişimi de burada bırakıyorum. Örgümde takılı olanı. Sonraki taktığım şişle burayı örmeye devam edeceğim. Ters tarafa geçtim. Yine 8 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 4 5 6 7 8. Şimdi 8 haroşamı ördükten sonra ters tarafta olduğum için ilmekleri geldiği gibi örüyorum. Düz olanı düz, ters olanı ters. Diğer tarafta 8 ilmeğim kalana kadar pirinçlerimi örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters. 2 4 6 2 4 6 pardon 2 4 6 7 8 örmüşüm yine her zamanki gibi. Evet, 8 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Buradaki haroşalarımı aynı şekilde devam edecek. Düz tarafta kesmelerimizi aynı şekilde yapacağız. Bir kere daha göstereceğim. Düz tarafta, ters tarafta da bu şekilde haroşalarımızı örüp pirinç örgülerimizi örüp 16 tane burada 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 ilmeğim var. 28 tane ilmeğim 16 tane kalana kadar buradaki kesmelerimi yapmaya devam edeceğim. Şimdi 2 4 5 6 7 taneyi ördüm. 8.'nin yönünü yine değiştiriyorum ve kesmemi yapıyorum. Şimdi pirinç örgüm ön yüzde olduğum için ilmeğim ters gelmiş. İlk ilmeğim düz örüyorum. Düz geleni ters örüyorum. Yine 9 ilmeğim kaldı. 2 tanesini birlikte örüp kesiyorum. 7 tane ilmeğimi düz olarak örüp buradaki haroşamı da örmüş oluyorum. Bu şekilde ön yüzde iki taraftan kesmelerimizi yapıyoruz. Haroşalarımızı örüyoruz. Ters tarafta da yine 8 tane haroşamızı başta ve sonda yapıyoruz. Pirinç örgülerimizi karıştırmadan örüyoruz. Burada 16 tane ilmeğim kalana kadar öreceğim. Daha sonra videomu açacağım. Üstteki haroşa kısmını öreceğiz. Kaç sıra olduğunu söyleyip onu da öreceğim. Ve bu parçayı burada bitirmiş olacağız. Burada 16 tane ilmeğim kaldı. Şöyle pirinçlerim de bitmiş oldu zaten. Bir araya toplandı. Şimdi buradaki 16 tane ilmeğimizi yeteri uzunluğa gelene kadar haroşa örgü olarak öreceğiz. Artık kesme yapmayacağız. Kesme yapmadan ilmeklerimizi iki tarafta da, yani ön yüzde de arka yüzde de düz örgü olarak öreceğiz. Bu şekilde ön yüzde düz, arka yüzde de düz örgü olarak hiçbir işlem yapmadan, artırma eksiltme yapmadan
haroşa örgü olarak örelim. Bu şekilde. Tersteyim. Yine düz. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Haroşalarımı bitirdim. Toplamda 18 sıra haroşa örgü ördüm. Kesmemi yaptım. Ve ön parçamı bitirmiş oldum. Şimdi arka parçayı öreceğiz. Örgümü ters tarafa çevirdim. Ve ilk ilmeğimden ipimi bağladım. Bu şekilde. Farklı bir şişle öreceğim. Yine aynı önde yaptığım gibi. Farklı şişimi aldım. Aynı numarada tabii ki şişlerimiz 4 numara. Örmeye başlıyorum. Diğer şişimiz arka parçada kalmıştı. Burada yine 8 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bu ipimi daha sonra iç taraftan saklayacağım. Şimdilik böyle kalsın. 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi ters tarafta olduğum için ilmeklerim nasıl geliyorsa o şekilde öreceğim. Aynı buralar aşağılarda yaptığımız gibi. Şimdi burada ilk ilmeğim benim düz gelmiş. Düz olarak örüyorum. Ters geleni ters örüyorum. Düz geleni düz, ters geleni ters. Bu şekilde pirinç örgülerimize devam ediyoruz. Aradaki pirinçlerimi örüyorum. Diğer tarafta 8 tane ilmeğim kalana kadar. Yani arka kısımda 8 tane ilmeğim kalana kadar. Düzleri düz, tersleri ters. Diğer başa geldim. Arka kısmın buradaki 8 tane haroşamı örüyorum. Yani düz örgülerimi örüyorum. Ve yine bu şişime, pardon şunu örmemişim. Ve bu şişimi burada yine bırakıyorum. Sonraki taktığım şişimle devam ediyorum. Şimdi örgümü ön yüze çevirdim. Yine arka kısımdayım. Öbür ön parçayı yine beklemeye aldık. O daha sonra bu parçamız bittikten sonra öreceğiz. Ön yüzdeyim. Yine burada 7 tane düz ilmeğimi örüyorum. Yine kesmelerimize devam edeceğiz. 5, 6, 7 tane ilmeğimi ördüm. 8. ilmeğim yönünü değiştirdim ve 2 tanesini birlikte ördüm. Burada kesmemizi yaptık. Şimdi pirinç örgülerimize devam ediyoruz. Burada ilmeklerimizi tersi düz olarak, düzü ters olarak örüyoruz. Tersini örüyoruz. Yani şimdi ilk ilmeğim benim ters geldi, düz örüyorum. İkinci ilmeğim düz geldi, ters örüyorum. Düzleri ters, tersleri düz. Diğer tarafta 9 tane ilmeğim kalana kadar aradaki pirinç örgülerimi örüyorum. Tersleri düz, düzleri ters olarak. Sona geldim. 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmeğim var burada. Şimdi 9 tane ilmeğimin 2 tanesini birlikte örüyorum. Ve burada kesmemi yapmış oluyorum.
Kalan 7 tane ilmeğimi yine düz örgü olarak örüp buradaki haroşalarımı da yapmış oldum. Evet. Şimdi örgümün ters yönüne dönüyorum. Aynı şekilde yine 8 tane haroşamızı örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8 ve ilmeklerimizi ters tarafta olduğumuz için nasıl geliyorsa o şekilde öreceğiz. Düz geliyorsa düz, ters geliyorsa yine ters örgü olarak örüyoruz. İlk ilmeğim benim düz geldi, düz örüyorum, tersi ters örüyorum, düzü düz, tersi ters. Diğer tarafta 8 tane ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde yapıyoruz. Ters tarafta kesmelerimiz yok. Yani ters tarafta kesme yapmıyoruz. Diğer tarafa geldim. Burada 8 tane 2 4 6 8 tane ilmeğimi yine haroşa örgü olarak örüyorum. Şimdi yine düz yöne geçeceğim. Aynı şekilde hiçbir fark yok. Burada yine ön yüzde kesmelerimizi yapacağız. Pirinç örgülerimizi öreceğiz. İki tarafta haroşalarımızı da öreceğiz. Toplamda burada 48 tane ilmek kalana kadar kesmelerimize devam edeceğiz. Pirinç örgülerimize. Daha sonra en yukarıdaki 4 tane haroşamızı yapacağız. Kesmelerimiz bittikten sonra dediğim gibi toplamda burada 48 tane ilmeğimiz kalacak. 48 ilmeğimiz kalana kadar kesmelerimize devam ediyoruz. 2 4 5 6 7 bir tane ilmeğimi ördüm. 8 ile 9'u keseceğim. 8. ilmeğimin yönünü değiştirdim. 2 tanesini birlikte ördüm. Şimdi burada tersini örüyoruz. İlmeklerimizi ters gelmiş burada. Tersi düz. Düz ilmeğimi yine ters. Diğer tarafta yine 9 tane ilmeğim kalana kadar kesme yapacağız çünkü. Bu şekilde örüyorum. Sona geldim. Burada yine 9 tane ilmeğim kaldı. 9 tane ilmeğimin şöyle 2 tanesini alıp örüyorum ve kesmemi burada da yapmış oldum. 2 4 6 7 tane ilmeğimi yine düz olarak örüp buradaki haroşamı da oluşturmuş oldum. Ters tarafta yine aynı şekilde 8 tane haroşalarımızı başta ve sonda örelim. Aradaki pirinç örgüleri örelim. Düz tarafta yine kesmelerimizi yapıp başta ve sondaki haroşalarımızı yapalım. Pirinç örgülerimize devam edelim. Toplamda burada 48 tane ilmek kalana kadar kesmelerimizi yapacağız. Daha sonra kesme yapmadan pirinç örgümüzü öreceğiz. En sonunda da 4 sıra haroşamızı örüp bu arka kısmı da bitireceğiz. Ben 48 tane ilmek kalana kadar kesmelerimi yapıp geliyorum. Kesmelerimi bitirdim. Toplamda burada 48 tane ilmeğim kaldı. Şuradan itibaren 2 4 6 8 tane burada haroşam var. Bu haroşalarım toplamda 23 sıra olana kadar hiçbir kesme işlemi yapmadan örgüme devam edeceğim. Şimdi bir sıra öreceğim.
Yine 8 tane haroşamı örüyorum. 7 ve 8. Kesme işlemi yapmıyorum. Düz yöndeyim. İlmeğim düz gelmiş. Ters olarak örüyorum. Tersi düz örüyorum. Düzü ters. Bu şekilde diğer tarafta 8 tane ilmeğim kalana kadar düzü ters, tersi de düz olarak örüyorum. Dediğim gibi şu haroşalarım 2, 4, 6, 8 haroşam var. Bu haroşalar 23 tane olana kadar hiçbir işlem yapmadan iki tarafta 8 tane ilmeğimizi haroşa, aradaki ilmeklerimizi pirinç örgü olarak öreceğiz. 23 sıra haroşamızı ördükten sonra 4 sırada tamamen haroşa örgü örüp arka kısmı bitireceğiz. Şimdi ben burada hiçbir işlem yok ama yine de göstermek istedim. Sıramın sonuna geldim. 2, 4, 6, 8 tane ilmeğimi pirinç örgülerimi ördükten sonra 8 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum haroşalarımı. Ters tarafta da yine 8 tane iki başta haroşalarımızı öreceğiz. Daha sonra aradaki ilmeklerimizi yine pirinç örgü olarak öreceğiz. Haroşalarım ben 23 sıra olana kadar bu kısmı örüp geliyorum. Buradan itibaren bu haroşalarımdan itibaren 23 haroşa sırası burada ördüm. Şimdi ense kısmındaki haroşalarımızı öreceğiz. 4 sıra burada haroşamız olacak. Önde ve arkada bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Bu yanlardaki haroşalarımız gibi bu ortada da haroşalarımız olacak. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Pirinç örgü artık örmüyorum. Örgümün burada ters tarafındayım. İlk haroşam burada oluşuyor. Ters tarafta da düz tarafta da bütün ilmeklerimizi haroşalarımız 4 sıra olana kadar düz olarak örüyoruz. Daha sonra kesmemizi yapacağız. Kesmemiz bittikten sonra diğer ön parçamızı birlikte yine öreceğiz. Şimdi örgümün yine düz yönüne geçtim. Aynı şekilde yine bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şurada gördüğünüz gibi ilk haroşamızda oluşmuş oldu. Bu şekilde bu haroşalarımız 4 sıra olana kadar örgümüzü örelim. Daha sonra kesmemizi yapıp ön parçayı birlikte örelim. 4 sıra haroşam burada oluştu. İlmeklerimi kesiyorum. Böyle örerek kesme tekniği siz nasıl istiyorsanız o şekilde de kesebilirsiniz. Ben sadece göstermek istedim. Örüyorum. Birincisinin içinden ördüğümü geçiriyorum. Bu şekilde örüyorum, içinden geçiriyorum. Bütün ilmeklerimi keseceğim bu şekilde. Ön parçayı örmeye başlayacağız. Ön parçayı da diğer ön parçayı nasıl ördüysek o şekilde öreceğiz. Şimdi ben bu kesmemi bitirip videomu tekrar açayım.
ilmeklerimi kestim. Şöyle göstereyim. Bu şekilde oldu. Şimdi birlikte yine diğer ön parçamızı örmeye başlayalım. Artık buradaki şişimizle devam edeceğiz. Farklı bir şiş kullanmadan. Yine örgümün ters tarafından devam edeceğim. Örgümün ters tarafındayım şu anda. İpimi ilk ilmekten bağlayacağım. Şöyle bir tığ yardımıyla ipimi şöyle bağlıyorum. Burada ilmeklerimizi 8 tane ilmeğimizi burada ilk önce haroşa örüyorduk. Aynı şekilde devam edelim. Bu ipimi daha sonra burada saklayacağım iç taraftan. Şu ilk ilmeğimi alayım. Evet. 3 4 5 6 7 ve 8 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Ters tarafta olduğum için ilmekleri geldiği gibi örmeye devam ediyorum. İlk ilmeğim düz gelmiş, düz örüyorum. Yine tersimizi ters örüyorum. Düzü düz, tersi ters. Yine diğer tarafta 8 tane ilmeğim kalana kadar pirinç örgülerimi örüyorum. 8 ilmeğim kaldı. 8 tane ilmeğimi yine haroşa olarak, yani düz örgü olarak örüyorum. Düz tarafa geçiyorum. Yine burada kesmelerimiz olacak. Öbür ön yüzü nasıl ördüysek bunu da aynı şekilde örüyoruz. 3 4 5 6 7 ve 8. ilmeğimi yönünü değiştirdim. 8 ile 9'u yine burada kesmemi yapmış oldum. Şimdi pirinç örgüme devam ediyorum. Ters geleni düz örüyorum. Düz geleni yine ters örüyorum. Düzü ters, tersi ise düz. Diğer tarafta 9 tane ilmeğim kalana kadar aradaki ilmeklerimi düzü ters, tersi düz olarak örüyorum. Diğer kesmemi de yapacağım. 2 4 6 8 9 tane ilmeğim kaldı. 9 tane ilmeğimin 2 tanesini örüyorum, kesmemi yapıyorum. Diğer ilmeklerimi yine düz olarak örüp haroşamı burada tamamlamış oluyorum. Yine ters tarafta 8 tane haroşamız ve aradaki ilmeklerimiz pirinç örgü olarak devam ediyoruz. Aynı şekilde öreceğiz. Gösterdiğim gibi diğer ön yüzü nasıl ördüysek bu ön yüzü de o şekilde öreceğiz. 2 4 5 6 7 8 tane ilmeğimi ördüm. Buradaki ilmeklerimizi nasıl geliyorsa o şekilde örüyoruz. İlk ilmeğim düz geldi, düz, tersi ters, düzü düz. Diğer tarafta 8 tane ilmeğim kalana kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bir kere daha keselim.
Daha sonra videomu kapatacağım. Şöyle hızlıca geçelim. 2 4 6 8 tane ilmeğim kaldı. Haroşalarımı devam ediyorum. Yine ön yüze geçiyorum. Sekiz tane ilmeğim düz. İki dört 2 4 6 7, pardon, 8. ilmeğimi çeviriyorum. 8 ile 9'u yine burada kesmiş oldum. İlk ilmeğim ters gelmiş, düzü örüyorum. Düz ilmeğimi ters örüyorum. Düz tarafta olduğumuz için yine düzü ters, tersi düz, diğer tarafta 9 tane ilmeğim kalana kadar. 2 4 6 8 9, 2 tane örüyorum. 2 tane ilmeğimi, burada 9 tane ilmeğimin 2 tanesini birlikte örüyorum ve diğer ilmeklerim haroşa. Bu şekilde bu ön yüzü de bitirelim. Şimdi sayacağım. Bakalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 ilmeğim var burada. Bu ilmeklerim 16 tane kalana kadar bu parçamızı aynı bu şekilde örüyoruz. Daha sonra 16 tane haroşamız kaldıktan sonra yine burayı, buradan kaç sıra ördüyse 2 4 6 8 10 12 14 16 18 sıra örmüşüz galiba. Yine sayarım. Siz de kaç sıra ördüyseniz 16 haroşa 16 ilmeğimiz kaldıktan sonra bu haroşalarımızı örüyoruz. Bu ön parçayı da bitiriyoruz ve yeleğimizi bitirmiş oluyoruz. Şimdi ben örüp geliyorum arkadaşlar. Evet, yeleğimi bitirdim. Omuz kısımlarından şöyle birleştirmemi yaptım. Düğmelerimi diktim ve 2 tane de cep yaptım. Cep yapmak istiyorsanız yapımı kanalımda mevcut. Linkini açıklama bölümüne bırakacağım. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Ayıcıklarla da süsleyebilirsiniz. Ayıcık yapımı da kanalımda mevcut. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Onun linkini de açıklama bölümüne bırakacağım. Arkadaşlar, kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil butonuna basarsanız bir dahaki videolarımdan haberdar olursunuz. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.